Ben de panele katılan iki konuğumuzu ve paneli yönetecek Ayşe Hanım'ı tanıtmak istiyorum size. Ayşe Hanım, buyurun isterseniz. Şair ve yazar Ayşe Işık Pehlivanoğlu'nun özgeçmişi. 07.11.1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı. Genç yaşlarından itibaren teoloji, mitoloji ve felsefe alanında geniş okumalar yaptı. Sembolizm, okültizm, ezoterizm konularıyla yakından ilgilendi. Melamiler ile tanışıp ruhçuluk ve ötealemcilik hakkında derin sohbetlere katıldı. Araştırmaların meyvesi olan ilk romanı Rab, Yusuf'un Yüreğindeki Işık, 2006 yılında ilk baskısını yaptı. O dönem büyük beğeni kazanan bu eseri İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk ile tanışmasına ve hocanın daveti üzerine ilk kez siyasete adım atmasına neden oldu. Kısa bir süre HYP Bursa ve İstanbul örgütlerinde il sekreterliği görevi yürüttü. Bir yandan özel sektörde çalışırken öte yandan bu kez Türk Koleji alanında çalışmalar yapmayı sürdürdü. Yazımı 5 yıl süren Büyük Türk Ruhunun Dirilişi adlı eseri Türk Destanları kategorisinden 2017 yılında yayınlandı. 2021 yılında özel sektörden emekli oldu. 2002 yılında fikri alandaki mücadelesini siyasi alana taşımak için eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile birlikte Ata Parti kurucusu oldu. Şu anda İslam öncesi Ön Türk tarihi alanında okumalar yapmakta, Ön Türklerde Kadın Krallar konulu tarihi bir roman yazmakta ve Ön Türk Akademisi ile birlikte Türk dili, tarihi ve kültürü konulu konferanslar organize etmektedir. Bekar ve bir kız çocuk annesidir. Konuşmacılarımızdan Büşra Sungur'un özgeçmişi. Buyurun, benim kendisini dinlediniz. Büyük Çerkez sürgününden sonra Yalova'ya yerleşmiş Dağıstan göçmeni olan Avar bir aileden gelen Büşra Sungur, ilk ortaokulu Kocaeli Gölcük'te, liseyi İzmir'de tamamladı. ODTÜ matematik bölümünden mezun olduktan sonra ODTÜ ekonomide başladığı ancak özel nedenlerden ötürü bıraktığı yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Yalova Üniversitesi Çalışma Ekonomisi alanında tamamlayarak master derecesi aldı. 2018 yılından itibaren ise Yeditepe Üniversitesi Kültürel Antropoloji bölümünde doktora yapmaktadır. Otoetnografik öğeler de taşıyan doktora tezi, Yalova'daki avarlar ve onların tarihsellik etnografisi üzerinedir. Bunun yanı sıra Avar Kağanlığı ve Dağıstan avarlarının bağları üzerinde çalışmakta, Akkun, Avar, Kidarit, Kiyonit ilişkilerini araştırmaktadır. Ayrıca Fin-Uygur bölgesi, Türk göçleri, Türk genetiği ve fenotipi de ilgi ve çalışma alanı içindedir. Son 7 yıldır Ön Türk tarihi araştırmacısı olarak Ön Türk Akademisi platformu bünyesinde seminerler ve çalıştaylar organize eden Büşra Sungur, halihazırda özel bir lisede danışman olarak çalışıyor. Profesör Doktor Hilmi Özden. Buyurun. Hilmi Özden 1959 Akşehir doğumludur. Konya ve Eskişehir'de ilk ve orta öğrenimi tamamlamış, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Mecburi hizmet ve askerlik görevlerini takiben çeşitli devlet kurumlarında tabip olarak çalışmıştır. 1995 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalında omurganın torakal bölümünde medulla spinalis çaplarının manyetik rezonans tekniğiyle ölçümü ve değerlendirilmesi isimli tezini tamamlayarak anatomi doktoru unvanı almıştır. Doktor Özden 2002 yılında ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalında Kutatku birlikte ahlak kavramı ve tıp etiğine katkısı isimli doktora tezini tamamlamıştır. 2005 yılında ESOGÜ tarafından Nottingham Üniversitesi'ne gönderilmiş, antiyogenez üzerine çalışmıştır. Yurt içinde sıçan ve farelerde transplantasyon, embriyonik kök hücre ve mikrocerrahi üzerine çalışmalar yapan ekiplerde görev almıştır. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe ve Adalet bölümünü bitirmiştir. Türk kavimleri, Türkçe lehçeleri ve akraba diller üzerine araştırmaları bulunan Hilmi Özden, 2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Başkenti Ajansı Danışma Kurulu'nda ESOGÜ temsilcisi olmuştur. Halen ESTÜDAM, ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür olarak görev yapmaktadır. Anatomi sahasında yurt içi ve yurt dışı çalışmaları bulunan Hilmi Özden'in Türk kültürü üzerine yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Anatomi, tıp, tarih ve tıp etiği üzerine yurt içi ve yurt dışı çalışmaları bulunan Doktor Özden, SOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Değerli misafirlerimiz, hepiniz Kuzey Kafkasya'da Ön Türkler panelimize hoş geldiniz. Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Böyle bir güne denk geldi panelimiz. Biliyorsunuz 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasının temelinde elim bir olay var. 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki dokuma fabrikasında çıkan elim olaylar var. Kötü çalışma koşullarına isyan eden, erkeklerden daha uzun çalıştırıldığı halde daha düşük ücret alan duruma isyan eden kadınlar var temelinde. Yani eşit işe eşit ücret talep eden kadınların yaptığı grevler var. O gün belki de dünya tarihindeki en büyük örgütlü kadın eylemi gerçekleşmiş ama çok sayıda da kurban verilmiştir. Olaylar esnasında erkek polisler tarafından kadın işçiler fabrikaya kapatılmıştır ve üzerleri kilitlenmiştir. Kundaklamadır, yani kendiliğinden yanmış bir durum yok. Yakılmıştır orada kadınlar. Ortaçağ Avrupa'sında hep yaktıkları gibi orada da 129 kadınımızı kah yanarak kah dumandan zehirlenerek ölmesine neden olmuşlar. Sonradan bugün işte lütfen bize hediye edilmiş ve dünya genelinde suni kutlamalarla kutlanıyor. Ama aslında kutlanması değil, düşünülmesi gereken bir gün. Çünkü bu acı olayların kökeninde hepinizin bildiği gibi kadını ikinci sınıf insan olarak görme düşüncesi var. Yani Sami kültürü var, ataerkil zihniyet var. Oysa ki Osmanlı'da kadının adı bile yokken Atatürk çıkıyor tarih sahnesine ve "Ey Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" diyerek büyük Türk kültürünün nasıl bir şey olduğunu dünyaya gösteriyor. Atsızın deyimiyle ortalığa büyük bir Türklük dehşeti saçıyor Ulu Önderimiz. Keşke dünyaya, ondan önce de en başta Türk dünyasına bu büyük Türk kültürü egemen olsaydı, değil mi? Sami kültürü egemen olmasaydı bugün çok farklı bir noktada olacaktık ve çok farklı şeyler konuşacaktık. 8 Mart'lar yaşanmayacaktı. Bu kadar acı, savaş, kan, gözyaşı dökülmeyecekti. Çünkü kadın, Atatürk'ün de dediği gibi, yeryüzündeki her şey kadının eseridir. Türk dünyasında bakıyorsunuz, bundan 5000 sene önce, 10.000 sene önce kadın devlet yönetirken Avrupa'da medeni olduğunu iddia eden Batı'da kadın yerlerde sürünüyor. Avrupa'dan çok önce Atatürk veriyor bize haklarımızı. Bütün seçme, seçilme, eşit işe sahip olma haklarımızı Atatürk veriyor. Bizler bugün bu noktada olmamızın sebebi olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkmamayı görüyoruz. Atatürk'ün mirası nedir? Türk tarih tezidir. İşte 2016 yılında biz bu sahipsiz mirasa sahip çıkmak için yola çıktık Vedat Köle önderliğinde ve yolumuzda kararlılıkla devam ediyoruz. Mehmet Bayraktar hocamız gibi çok az sayıda akademisyen de bizim bu amacımıza destek veriyorlar. Hepsini saygıyla huzurlarınızda bir kez daha anmak istiyorum. Ve aklı başında olan herkesi de Ön Türk Akademisi'nin çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum. Çünkü siz bir şeye sahipsiz bırakırsanız gelip sahip çıkıyorlar. Bakın sosyal medyayı, Twitter'ı, Wikipedia'yı falan hep açın. Orada Ermenisi, Yunanlısı, Rumu, Hintlisi, Rusu hepsi bizim sahip çıkmadığımız o büyük antik Anadolu uygarlıklarına sahip çıkıyorlar. Ve bizim akademisyenlerimizden ne yazık ki bir tane bile itiraz gelmiyor. En basit örnek İskitlerin Hintli olduğunu söylüyorlar Wikipedia'da. Hiçbir akademilerimizden itiraz gitmemiş. Bunun üzerine yönetim kurulu üyemiz Sayın Bahtiyar Aydın önderliğinde bir kurul oluşturulmuştur. 162 sayfalık İskitlerin Türk olduğunu kanıtlayan bir İngilizce ve Türkçe belge Wikipedia'ya gönderilmiştir. Onaylanmasını bekliyoruz. Onaylanınca da umut ediyoruz ki 1,5 milyar insanın algısı değişecek dünyadaki. Çünkü savaş sadece
askeri alanda yapılmıyor, fikri alanda da yapılıyor. Ben zamanınızı almak istemiyorum fakat bu paneli düzenleme amacımızın da Türk tarih tezi çalışmalarının, yarım kalan çalışmaların bir parçası olarak bugün burada toplandığımızı belirtmek istiyorum. Çok kısa bir şeye değinmeden geçemeyeceğim. Çok yanlış bir ifade var kamuoyunda. Atatürk'ün tarih tezi diyoruz. Ben de eskiden bu yanlış ifadeyi kullanıyordum. Araştırmalarım sonucu gördüm ki Atatürk tarihçi değil, oturup bir tez yazmamış. Sadece Atatürk çalışmaları teşvik etmiş, yurt dışından uzmanlar getirmiş, bütün kaynakları getirmiş, tarihçilerin önüne, hizmetine sunmuş ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamış. 1932'de Türk Tarih Kongresi'nde son derece demokratik bir ortamda teze karşı olanlar da davet edilerek tartışılmış ve onların savları çürütülmüş. Hiç araştırmıyoruz ve bilmiyoruz bunları. Ondan sonra Türk tarihinin ana hatları diye okullarda okutulmasına karar verilmiş. Zaten bu ideolojik bir savunma Türk tarih tezi. Sıfır noktasında olan Türk tarihçiliğini diriltme, başlatma. Çünkü Osmanlı'da tarihçilik diye bir şey yok. Vakainamelerden başka bir şey göremezsiniz. Celal Şengör başta olmak üzere bazı gafil akademisyen ve araştırmacılar Türk tarih tezine karşı çıkarak, Atatürk'ün sonradan onu geri çektiği yalanını ileri sürerek, ona romantizm diyerek kendi ayaklarını kurşun sıkıyorlar. Çünkü siz eğer ki kabul ederseniz Türk tarih tezinin romantizm olduğunu, işte o zaman sizi Anadolu'da işgalci gibi göstermeye ve toprak koparmaya hakları olur. Zaten tarih tezinin, Türk tarih tezinin ortaya çıkmasının kökeninde ne var biliyor musunuz? 1857'de 129 kadın 8 Mart'ta yakılırken 1830-1860 tarihleri arasında Anadolu ve Mezopotamya'da kazılar yapılıyor. Bütün Asur, Sümer, Hitit, Babil, İskitler, bütün hepsinin kazıları yapılıyor. Ve kazıları yapanlar İngiliz, Alman, Fransız, okuyucular da, dilciler de gene İngiliz, Alman, Fransız. Ve hepsi 1830 ile 1873'e kadar, 73'te zaten olay kopuyor. Yazdıkları eserlerde diyorlar ki, bu antik Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının tamamında çivi yazılı kil tabletler bulduk. Bu tabletleri büyük dilcilerimize, dil bilimcilerimize okuttuk, sağlamasını da yaptık ve hepsinin aglutine bir dille yazıldığını, yani sondan eklemeli, bitişken, Turani dillerle yazıldığını. Çünkü bu halkların, bu büyük uygarlıklar kuran halkların oralara Asya'dan geldiğini tespit ettik diyorlar. Sayın Hocam Mehmet Bayraktar çok iyi biliyor. Jules Oppert, Rawlinson İngiliz, Talbot ve Hincks 4 tane bilim adamı da gerek Koyuncuk'taki gerek Boğazköy'deki kazılarda ortaya çıkan çivi yazılı tabletleri okuyup Turani dil olduğunu, buranın Turan milleti olduğunu, Turani köken diyorlar, Turan ırkı diyorlar. Bu tip ifadeler kullanıyorlar. İngiliz Kraliyet Asya Kurumu'na kapalı zarf içinde mühürlü olarak gönderiyorlar. Çünkü Asya Kurumu diyor ki Londra'daki, biz bu bilginin doğruluğunu anlamak için 4 bilgine ayrı ayrı birbirinden habersiz bunları gönderelim, çözümlemesini yaptıralım ve onların haberi olmasın ki biz sağlamasını yapmış olalım. Sağlamasını bu şekilde yapıyorlar. Atatürk bunları araştırdıktan sonra Türk tarih tezinin yazımını başlatıyor uzmanları. Çünkü o dönem Meydanlarus'ta, Anabir Tarika'da, bütün her yerde Turan kökenli olduğu bu uygarlıkların yazarken, hatta ders kitaplarında okutulurken 1873'te şöyle bir olay oluyor. Olay orada kopuyor. Siyasiler, sermayedarlar, yani bilime yön vermeye karar veren siyaset kadroları Ernest Renan'a bir görev veriyorlar. Siyasi bir uyarı yapma görevi. Diyor ki uygarlık yıkıcı Asya halkları diyor, barbar ırklar nasıl bir uygarlıkları kurmuş olabilirler diyor. Bu tezleri iddia edenler bizden olamaz diye tehdit ediyor Ernest Renan. Ve ondan sonra buharlaşıyor. Ders kitaplarındaki ve ansiklopedilerdeki Turan ırkına ait olduğu bu uygarlıkların Turani dille yazıldığı bilgisi çıkarılıyor ders kitaplarından. Gene ben uzattım ama çok özür dileyerek, çok önemli bir konu çünkü. 1915'te Birinci Dünya Savaşı sürerken Hititler araştırması için yazıtlarını Almanya'dan bir subay, hem dilci hem subay, Hrozny gönderiliyor Çorum'a ve ona diyorlar ki oradaki yazıların Almanca olduğunu, Hint, Germen,
İndo-German olduğunu söyleyeceksin diyorlar. Yalan söyletiyorlar. Yani Batılılar, emperyalistler kendi tarih ders kitaplarında okutmak üzere bilim adamlarını baskı yaparak yaran bir Hint-Avrupa tezi ortaya koyuyorlar ve Türk tarihi tezi de bu yalan teze karşı ideolojik bir savunmadır özetle. Çok uzattım biliyorum, affınıza sığınıyorum. Şimdi bize destek vermeniz için bunları anlatıyorum. Türk tarih tezine sahip çıkalım. Atatürk'ün kaldığı yerden devam ettirelim çalışmaları. Keşke Diyanet'e harcanan o milyarlarca dolar para bilimsel araştırmalara harcansaydı, kazılar yapsaydık, dil bilimcileri yetiştirseydik, okumalar yapsaydık. İşte bu görev bizi bekliyor. Ama bizim çocuklarımız, ama torunlarımız bu görevi yapmak zorundayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hem bayan olduğu için hem de hocamıza saygımızdan ötürü ilk önce sözü Büşra Sungur hanımefendiye vermek istiyorum. Rusya ve Türkiye avarlarını anlatacaklar bize. Teşekkür ediyorum.